Merhabalar herkese. Bugün ilk sürüş incelemesi videomu çekeceğim ve bunun için çok güzel, özel bir araç tercih ettim. 1985 model bir Porsche 944. 0 kilometre formunda Fastgear Otomobil Restorasyon tarafından restore edilmiş. Bazılarınızı belki çocukluğuna götürecek, belki bazı bilgisayar oyunlarını hatırlatacak güzel bir araç. Alışılagelmiş Porsche'nin yuvarlak hatlarından farklı olan, motoru önde olan, şanzıman arkasında olan çok özel ve değerli bir araçla beraber olacağız. Beraberce inceleyelim. Sürüş incelememizin bir kısmını şehir içerisinde yapacağız. Hem de bu sayede bu tarz klasik bir spor otomobil bize günlük kullanımda herhangi bir problem yaratıyor mu? Veya günümüzdeki güncel otomobillere göre farklılıkları neler? Bunların üzerine birazcık duracağız. Şimdi öncelikle arabanın fabrika verileri üzerinden birazcık gidelim istiyorum. Arabamız 2.5 sıralı 4 silindir, 164 beygir gücünde bir makineye sahip. Arkadan itişli, arkadan şanzımanlı, ilginç bir tasarımı var. Bunların dışında hidrolik bir direksiyonu yok. Herhangi bir elektronik dengeleme sistemi veya herhangi bir güvenlik sistemi de yok. Araba tamamıyla bütün güvenlik unsurlarını size bırakıyor arkadaşlar. Arka itişli bir araç, arkadan şanzımanlı bir araç. Aracın üzerinde belirlenmiş olan, daha doğrusu yapılması istenmiş olan %50 ağırlık dağılımına bir miktar daha katkı sağlayabilmesi amacıyla, bir de o yıllardaki belki benzin durumlarından, daha doğrusu benzinliklerin birbirine olan mesafesinden dolayı olsa gerek, artı bu arabanın spor bir araba olmasının etkisi var. 80 litrelik bir benzin deposu hacmine sahip. Bundan dolayı bu arabanın deposunu doldurmak istediğinizde günümüzdeki benzin fiyatlandırmasını biraz göz önünde bulundurursak 400 TL'ye geçen bir bedel ödemeniz gerekiyor. Ancak deponun hacminden dolayı yani bu bizim için böyle korku unsuru gibi görünse de aslında öyle değil. Çünkü araba birazcık şaşırtıcı bir şekilde hoş bir benzin tüketimine sahip arkadaşlar. Yani hatta günümüzdeki belli başlı araç markalarıyla da aynı bile diyebilirim. 85 model bir Porsche'ye göre çok fazla yakıt tüketiyordur diye düşünecek olsak bile aslında öyle değil. Fabrika verilerine göre yine tekrardan dönüş yapacak olursak totalde 11.7 litre olarak belirlenmiş bu arabanın karma yakıt tüketimi. Şehir içerisine girdiğimiz zamansa bu 12 ila 14 litrelere kadar çıkabiliyor. Tabii daha performanslı kullanımlarda illaki bir miktar daha etkilenecektir. Öte yandan şehirler arası tüketimlerde ise 8 litre olarak belirlenmiş. Ancak 85'li yıllardaki, yani daha doğrusu 80'li yıllardaki teknolojiye göre lastiklerin üretiminde de, malzemelerinde de, tasarımlarında da iyileşmeye gidildiği için ben uzun yolda bu arabanın açıkçası 7-7,5 litre civarına kadar da düşebileceğini tahmin ediyorum. Çünkü vites oranları gerçekten çok güzel. Yani bu arabayı normal bir kullanımda, örneğin şu anda ben 80 ile gidiyorum. 2000 devir civarında bir hızım var. Şu anda arabanın önümde bulunan mekanik şekilde, analog şekilde tasarlanmış olan yakıt tüketim göstergesi 4 litreyi gösteriyor. Hatta şu an ayağımı gazdan çektim. Tamamıyla rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum. Bundan dolayı şehir içinde kullanma noktasında korkutacak bir araç da değil aynı zamanda. Yani günlük kullanıma da müsait bir araç. Herhangi bir aşırı besleme yöntemi de yok üzerinde. Tamamıyla atmosferik, güzel genlere sahip bir araç. Tek hani belki handikapı hidrolik bir direksiyon olmayışı olabilir, ancak zaten hani günümüzde bu gibi araçları günlük kullanacak olsak bile hani gidip geldiğimiz güzergahlardan ötürü, yani sabah evden çıkıp işe gidip akşam işten eve geliyorsak arabada hidrolik direksiyon olmayışı kesinlikle bir dezavantaj yaratmıyor. Hatta arabanın karakteristik özelliğini birazcık daha ön plana çıkarıyor. Çok da güzel bir özellik bence. Kesinlikle rahatsız olmadım bu arabada hidrolik direksiyon olmadığı için. Aynı zamanda ilerleyen diğer modellerde hidrolik direksiyon seçenekleri sunulmuş. Hatta bir evreden sonra direkt araçlar hidrolik direksiyona dönüştürülmüş ama bu arabada mevcut değil.
Olsaydı nasıl olurdu bilemiyorum ama olmamasından kesinlikle rahatsız olmadım. Bunların yanı sıra arabanın koltukları son derece rahat. Sportif koltuklar olduğu için bir miktar sert olabileceğini düşünsek de gerçekten kesinlikle rahatsız etmiyor. Hatta yani ben şu an arabayı birkaç gündür kullanıyorum. Benim kendi yorumum şahsen, hani Ankara'dan işte Gölbaşı tarafına gidip geldim birkaç defa, hani bir miktar uzun bir süre diyebiliriz. Yani hiç mola vermeden bu arabada Ankara'da bu koltuklara oturup Eskişehir'e kadar kesinlikle hiç mola verme ihtiyacı hissetmeden rahatlıkla gidilebilir. O noktada hani spor bir araba olduğu için rahatsız bir koltuk olduğu anlamına gelmiyor. Süspansiyonları da yine aynı şekilde çok sert değil. Olması gerektiği gibi. Hani böyle ekstra bir sertliği yok, rahatsız edici bir unsur barındırmıyor. Bunun dışında yeterli bir müzik sistemi var. Hani çok iddialı, bas tonlarını falan biraz daha bariz vuran bir müzik tesisatı olmasa da oldukça yeterli. Bunun dışında hazır şöyle kırmızıda durmuşken ondan da bahsedeyim. İçeriye fazla gürültü de gelmesin bu sayede. Arabada görmüş olduğunuz gibi bir tane sunroof bulunmakta. Bu sunroof'un iki farklı tipi üretilmiş. Yani eğer yaz dönemindeyseniz fiberglass olan saç şeklinde görünen tavanı tercih ediyorsunuz. Çünkü kışın kullanmaya daha uygun olan, içerisine görüntü verebilen, yani şu an güncel piyasadaki arabalarda bulunan sunroof tipi birazcık bu arabada arabanın her yerinin cam oluşundan dolayı problem yaratıyor. Aracın dışından bakıldığında zaten o yıllara göre, yani 80'li yıllara göre yuvarlak boş hatlarının tamamıyla dışına çıkılmış, hatta oldukça keskin hatlara sahip bir tasarım tercih edildiği görülmekte. O zamanlara göre modern, şimdiki zamanlara göre de retro olan bir tasarım. Oldukça da o yüzden bu ara değerlerde bir kült bir tasarıma da sahip olmuş bir araç. Dünya üzerinde bu otomobilin değerli olduğu çeşitli ülkeler var, olmadığı çeşitli ülkeler de var. Ama bizim ülkemizde çok nadir bulunan bir model olduğu için oldukça değerli. Oldukça da güzel bir sürüş keyfine sahip. Evet, incelememizin sonuna geldik. Umarım beğenebilmişsinizdir, yeterince bilgi aktarabilmişimdir sizlere. Bu benim ilk videom olduğu için çeşitli eksiklikler olmuş olabilir. Tabii bununla ilgili de katkıda bulunmak adına yorumda bunları belirtirseniz ben ilerleyen zamanlarda çok daha iyi, dolu, verimli videolar yapmaya gayret edeceğim. Tabii sizlerin de yorumları bunun için çok önemli. Ondan dolayı videoyu izledikten sonra yorum yapmayı unutmayın.